Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boncuktan bir sayısı yapmayı anlatacağım. Sayılar serisi istenmişti. Ben de bir sayısıyla başlamak istedim. Hemen kullanılan malzemeleri sayalım. Sayımızı 6 milimlik boncuklarla yapacağım. Sizler istediğiniz boyutta boncuk kullanabilirsiniz. Esneme yapmayan 0.35 numara misine kullanacağız. Dikiş iğnesi ve makas ihtiyacımız olacak. Bir de sayıyı ne için yapıyorsanız anahtarlık olabilir, takı olabilir, çanta aksesuarı olabilir. Onun aparatını da yanınızda bulundurursunuz. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Sayımızın yapımına başlayabiliriz. Misinama 4 adet boncuk taktım. İğne takmadığım tarafına, arka tarafına taktım. Bunları burada bağlıyorum arkadaşlar. Birkaç kez bağladıktan sonra misinamın kısa olan tarafını diğer boncuklardan geçirip o şekilde keseceğim. Kısa olan tarafı kestim. Bu benim sayımda ilk sıram. Bakın misinam buradaki boncukta bir boncuk ileri alacağım misinamı iğne yardımıyla şu şekilde. Diğer boncuğa geçiş yapıyorum ve ikinci sıra için boncuk takıyorum. İkinci sıra için 3 adet boncuk taktım. Bu 3 boncuğu misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanarak sabitliyorum. Taktığım 3 boncuğun ikisinden misinamı yukarı çıkaracağım. İkinci sıramda hazır. Üçüncü sıra için tekrar 3 adet boncuk takıyorum. 3 adet boncuğu da yine misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanarak sabitliyorum. Bu kez yukarı çıkmıyorum. Hemen yandaki orta boncuğuma geçiş yapıyorum. Modelimi şu şekilde yukarı doğru çevireceğim. Burada sayımızın taban kısmını yapmış olduk. Yukarıya doğru, boy kısmına doğru ilerleyeceğiz. Ortadaki boncuktayız gördüğünüz gibi. Tekrar 3 boncuk takıp geliyorum. 3 boncuğum hazır. Misinamın bulunduğu orta boncuğun arka tarafından dolanıp bu 3 boncuğumu alıyorum. Taktığım 3 boncuğun ikisinden yine yukarı çıkacağım. Sıralarım yukarı doğru bu şekilde ilerleyecek. 3 boncuk takıp ikisinden yukarı çıkarak toplamda 6 sıra yapacağız. Birinci sıramızı yaptık. İkinci sıra için tekrardan boncuk takıyorum. 3 boncuğum hazır. Misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından alıyorum 3 boncuğumu. Şu şekilde. Tam tersi taraftan iğne ile girişimi yapıyorum. Boncuklarımı sabitliyorum. Ve bu 3 boncuğun ikisinden dediğim gibi yukarı çıkıyorum. Bu şekilde sıralarımı devam ettiriyorum. 3 boncuk taktım. Misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanacağım yine. Şu şekilde. Ve bu 3 boncuğu alıyorum. Şöyle biraz sıkılaştırdım. İkisinden yukarı çıkıyorum. Üç boncuğum hazır. Hemen arka tarafından dolanıp alalım. İkisinden yukarı çıkalım. Üç boncuğumuz hazır. Arka taraftan dolanıyorum. İkisinden yukarı çıkıyoruz. Üç boncuk taktım. Burada ne yapıyorum? Yine arka taraftan dolanıp alıyorum. Şöyle sıralarımı bir sayacağım. Sayma işlemini şu şekilde yapabilirsiniz. 1, şuradan başladığım ilk sıradan itibaren burada biliyorsunuz 1, 2, 3'lü yapmıştık. Üçüncüsü üzerinden de yukarı doğru çıkmıştık. Şurada 1, şu boncuk birinci sıramız yukarıya doğru olandan. 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptım. 6 sıra yaptıktan sonra 6. sırada yukarı çıkmıyorum. 5.'ye geri dönüyorum.
Artık sayımın uç kısmını yapacağım. 3 tane boncuğumu takıyorum ve yine misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıyorum. 3 boncuğumu sabitliyorum. Sayımı bitirdim. Burada misinamı bağlayacağım. Şöyle yan boncuklardan geçiş yapıyorum. Birkaç boncuk geri geliyorum. Misinamı artık burada bağlayabilirim. Bağlama işlemini de size şöyle biraz yakından göstereyim. Bakın aynı yerdeyim. Burada misinamı, şu arada misina var arkadaşlar. Bakın şu arada misina var. Boncukların arasında. Bu aradan iğnemi geçiriyorum. Çektim. Hepsini çekmiyorum. Baloncuk oluşturuyorum. Bu baloncuktan iğnemi geçirip çektiğimde buraya düğüm atmış oluyorum. Yani bu dikiş düğümü atar gibi aslında. Yine aradan girdim. Çektim. Hepsini çekmedim. Baloncuğumu oluşturdum. Bu oluşturduğum baloncuktan da iğnemi geçiriyorum. Ve çekiyorum. Şöyle çektiğimde burada düğüm olmuş oluyor zaten. Bunu istediğiniz yerde atabilirsiniz. Şöyle birkaç boncuk geriye gidip tekrarlayabilirsiniz. Diğer boncuklardan geçtim. Burada atıyorum, tekrarlayabilirsiniz. Şöyle çok basit, kolay bir şekilde misinanızı bağlayabilirsiniz. Yine birkaç boncuk geri gidiyorum. Misinamı o şekilde kesiyorum. Hemen bulunduğum yerde kesmiyorum arkadaşlar. Burada misinamı kesebilirim. Şöyle çevireyim. Sayımın bir şablonu hazır. Aynı şablondan videoyu geri alarak bir tane daha hazırlıyorsunuz. 3 boyutlu yapacağız sayılarımızı. Harflerimizi de o şekilde yapıyoruz. Harfler serimiz de var biliyorsunuz. İstendikçe yapıyorum harfleri de. Sayıları da aynı şekilde zaten 9'a kadar yapacağım. Bu şekilde 2 şablon halinde hazırlayalım. Daha sonrasında üst üste koyup birleştirme işlemi yapıp bunu 3 boyutlu hale getireceğiz. Birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Sayılarımızı birleştirmek için hazırız. Bir miktar misina aldım. Şimdi normalde sayılarımızı şöyle üst üste koyup birleştireceğiz. Fakat burada birleştirme işleminin mantığını anlayabilmeniz için şöyle sırt sırta vereceğim. Biraz buradan birleştireceğim arkadaşlar. Açık birleştirme yapacağım. Daha sonrasında kapatacağım. Kapalıyken de yine birkaç göstereceğim size. Burada amacım birleştirme işleminin mantığını anlayabilmeniz. Hemen ilk boncuktan şurada girişimi yapıyorum. Sırt sırta verdim. Biri bir tarafa bakıyor, biri bir tarafa bakıyor. Misinamı geçiriyorum. Şablonun birisinin ilk boncuğundan misinamı geçirdim. Aynı misinaya bir tane boncuk takıyorum. Ve yine aynı misinayı diğer şablonumun aynı boncuğundan şöyle yan yana getirirseniz hepsinde karşılıklı aynı boncuklar var. Aynı boncuktan aşağıya doğru geçiriyorum. Misinamın uçlarını eşitleyeceğim. Misinamı çift taraflı kullanacağım burada. Şöyle göstereyim size. Bakın burada birleştirmeye başlamış oluyoruz sayımızı. Tekrar herhangi bir misinaya bir adet boncuk takıyorum. Hep bir adet boncuk takacağız ve bu bir adet boncuğu sağ ya da sol misinaya atabilirsiniz. Fark etmez. Ve düğümleme yöntemiyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Düğümleme yönteminde daha sağlam duracaktır birleştirmesini yaptığımızda. Peki bu yöntem nasıl bir yöntem? Bunu ben harf videolarımda çoğu kez anlatıyorum detaylı bir şekilde. Burada da anlatacağım. Şimdi bu boncuktan aynı taraftaki misinayı, kendi misinası arkadaşlar, şöyle ters çevirip geri geçiriyorum. Ve şöyle hepsini çekmeden bir baloncuk oluşturuyorum. Bakın aynı taraftaki misina. Şöyle çok çekerseniz de boncuğunuz çıkar. Çok çekmiyorum. Bir baloncuk oluşturuyorum. Bu oluşturduğum baloncuktan karşı taraftaki diğer misinayı şöyle içinden geçiriyorum ve karşılıklı çekiyorum. Karşılıklı çektiğim zaman burada oluşan düğümü yine o bir boncuğumun arasına çekeceğim. Şöyle çektim. Elimle yardımcı oluyorum ve arasına çekiyorum. Bu şekilde birleştirmeye başlamış olduk. Birkaç kez düğümleme yöntemini anlatacağım. Birleştirmenin mantığı da arkadaşlar şöyle karşılıklı denk gelen boncuklar var. Gördüğünüz gibi sayımda. Bunları teker teker aralarına birer tane, şu boşluklara birer tane boncuk atarak birleştirmek amacımız. Birer boncuk misinalarımı öne alıyorum. Sağ misinamı sağ şablondan aldım. Sol misinamı sol şablondan alıyorum.
Artık birer boncuk ön taraftayım. Şimdi buraya bu araya bir tane boncuk atıyorum. Herhangi bir misinaya takabilirsiniz. Hangi taraftan daha rahat ilerliyorsanız o tarafınıza takın arkadaşlar. Şimdi bu boncuğu da düğümleme yöntemiyle buraya birleştireceğim. Peki düğümleme yöntemine aynı taraftaki misinayı boncuğumdan geri geçiriyorum. Baloncuğumu oluşturuyorum. Hepsini çekmedim. Bu oluşan baloncuktan karşı taraftaki misinayı geçiriyorum. Karşılıklı çekiyorum. Ve düğüm oluşuyor. Oluşan düğümü şöyle yine taktığım bir boncuğun arasına çekiyorum. Elimle yardım ettim ve çektim. Birer boncuk tekrardan öne alıyorum misinalarımı. Sağ misinayı sağdan öne aldık. Solu da soldan öne alacağız. Bir ön boncuklardayım. Herhangi bir tarafa bir adet boncuk takıyorum. Yine düğümleme yöntemi yapacağız. Aynı taraftaki misinayı boncuğumdan geri geçiriyorum. Baloncuğumu oluşturdum. Bu baloncuktan karşı taraftaki misinayı geçiriyorum içinden ve karşılıklı çekiyorum arkadaşlar. Düğümü boncuğumun arasına alacağım. Yardımcı oldum ve aldım. Bu şekilde birleştirmenin mantığı bu. Birer boncuk öne gel, araya bir boncuk tak. Birer boncuk öne gel, araya bir boncuk tak şeklinde. Hatta şöyle kapatıp gösterebilirim. Bu sırt kısımdan sayımızı birleştirmeye başlamış olduk. Biraz da kapalıyken göstereyim size. Şöyle sırt kısmını döndük. Aynı mantık arkadaşlar. Birer boncuk öne geliyorum, araya birer boncuk. Birer boncuk öne gel, araya bir boncuk tak şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi birer boncuk öne gelecek mesela. Bir tane bir şablondan aldım. Bir tane diğer şablondan öne alacağım. Artık ön taraftayım. Buraya bir tane boncuk takıyorum. Bunu dediğim gibi herhangi bir tarafa takabiliyorsunuz ve aynı misinayı boncuğumdan geri geçiriyorum. Baloncuğumu oluşturuyorum. Bu baloncuktan karşı taraftaki misinayı aldım, içinden geçirdim, karşılıklı çekiyorum ve bakın burayı birleştirmiş oluyorum. Birleştirme işlemi çok kolay arkadaşlar. Yine birer boncuk öne gelelim. Ve buraya bir boncuk takıp birleştiriyorum. Yine bir boncuk öne geliyorum. Hem sağdan hem soldan öne geleceğiz. Ön taraftayım. Bir tane boncuk takıyorum. Birleştirmemi yap. Buradan devam ediyorum. Birer boncuk yine ön tarafa geleceğiz. Bütün boncukları sıradan geçeceğiz arkadaşlar. Atlamayacağız. Atladığımız boncuk yok. Bu şablondan da aynı boncuğu alıyorum. Buraya da bir boncuk takacağız tabii ki. Yine öne geliyorum. Sayımı şöyle çevirdim. Şimdi arkadaşlar şuradayız. Bakın. Bu sırt kısmını ve kuyruk kısmını birazcık birleştirmiş olduk. Buradan itibaren şimdi dediğim gibi şu denk gelen boncuklara aralarına birer tane boncuk atarak bu şekilde birleştirelim. Şuraya kadar gelelim. Başladığımız yere kadar. Bakın şuradan şöyle geleceğiz. Başladığımız yere kadar gelelim. Kapanışı beraber yapalım. Harfimizi her taraftan birleştirdik. Şu uç kısmına geldim arkadaşlar. Bakın. Burada farklı bir işlemimiz var. Onu göstereceğim size. O yüzden kapanışı beraber yapalım dedik. Şuradan başlamıştık sırt kısmından. Bakın bütün boncukların arasına birer boncuk atarak birleştirmemizi yaptık. Şimdi şu uç kısmındaki boncuklara geçişimi yaptım. Burada yine bir boncukla burayı birleştiriyorum. Yine bir ön boncuklara geçiş yapalım.
ön boncuklara geçişimi yaptım gördüğünüz gibi. Buraya yine bir boncuk atıyorum. Bakın boncuğumu attım. Boncuğum içeriye gitti, dikkat ederseniz içeride kaldı. Bu boncuğun üzerine hiçbir yere gitmeden bir boncuk daha atacağım arkadaşlar. Çünkü boncuğumun biraz şunun gibi dışarıda olması gerekiyor. Yoksa burada uç kısmında bir kesiklik oluşuyor. Öyle söyleyeyim size, bir kesinti oluşuyor. Onu yapmamak için. Şimdi buraya bir boncuk daha takıyorum. Yine düğümleme yöntemiyle 2 boncuğu üst üste atmış olacağım. Bakın bir boncuk daha taktım buraya. Dediğim gibi şu boncukların şurada sıralı durması amacım. Bu sayıların modellerini ben kendim çıkarıyorum. Herhangi bir yerden almıyorum. Tasarımını kendim yapıyorum. O yüzden bunu tasarlarken de burada boncuğun içeri doğru girmesinden dolayı bir kesinti oluşuyor. O kesintinin olmaması için buraya aynı yere bir boncuk daha attım. Uç kısmından sonraki ara diyebilirim. Bitişten bir önceki ara da diyebilirim. Şimdi burada misinalarımı yine normal bir boncuk öne alıyorum. Artık bitişini yapacağız çünkü. Normal ilerliyorum. Sadece burada 2 boncuğu üst üste attım arkadaşlar, bakın. Bir tane içeriye geçtiği için bir tane de üst kısma attım. 2 tane boncuğu üst üste atmış oldum. Misinalarımı öne aldım. Burayı bir boncukla kapatıyorum arkadaşlar. Bakın kapattım. Misinamın birini şöyle 3 boncuk dolandırıp o şekilde bağlayacağım. 1, 2, 3. Misinalarımı aynı yerde buluşturdum. Burada bağlayacağım. Yani istediğim şu üçünün şu şekilde yan yana gelmesi arkadaşlar. Burada şimdi misinalarımı bağlıyorum. Misinalarımı diğer boncuklardan geçirip o şekilde keseceğim. Şu boncuk bu boncuk demiyorum. Herhangi boncuktan geçirebilirsiniz. Şöyle yanındaki boncuklardan geçiriyorum arkadaşlar. Ve o şekilde kesiyoruz. Diğerini de yapalım aynı şekilde. Şöyle yan boncuklardan geçirelim. O şekilde keselim. Sayımız hazır. Şimdi kullandığımız boncuk sayısını ve boyutları ile ilgili bilgiler verelim. 6 milimlik boncuklarla 6,5 santim boyu var. Sizler bu boyutları referans alarak boncuk boyutunuzu kendiniz belirleyebilirsiniz. Boncuk sayısı olarak da 85 adet boncuk kullandık. Bu sayıların tasarımını dediğim gibi kendim yapıyorum. Diğer sayıların da modelini çıkarabildiğim zaman ara ara bunların çekimini de yapıp yayınlamayı düşünüyorum. İsteyen takipçime çok teşekkür ederim. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma ücretsiz bir şekilde abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Bana bu şekilde destek verebilirsiniz. Katıl butonundan atölyeme destek verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.